Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz zikzak etol şal modelini çalışacağız. Arkadaşlar ben şöyle küçük bir parça etol şal şeklinde çalıştım. Ama sizler bu modelle sadece etol şal değil, yelekler yapabilirsiniz, çantalar yapabilirsiniz, runner yapabilirsiniz, perdeler yapabilirsiniz, çantalar yapabilirsiniz. Sizler ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben şöyle yarım şeklinde çalıştım ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben gerçekten bayıldım. Çok güzel yelekler de olur diye düşünüyorum. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Alize'nin koton değil, Angora Gold. Hep koton içle çalıştığım için hep ağzımda koton oluyor maalesef. Hemen şöyle etiketini saklamıştım. Alize Angora Gold şal ipi arkadaşlar. Hemen şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. 208. Şöyle kumlu bir krem de diyebiliriz, gri de diyebiliriz. Tam algılayamadım rengi. Sizler daha iyi bilirsiniz ama çok şık arkadaşlar. Dediğim gibi Angora Gold renk numarası 208. Eğer bu rengi beğendiyseniz alabilirsiniz. Hemen şöyle tığ numaramdan bahsedeceğim. Bu tığ numarasında çok çelişki yaşıyoruz. Önceden onu bahsetmek istiyorum. Ben 2.50 milimlik tığ kullandım. Elim gevşek ama sizin eliniz sıkıysa, bayağı bir sıkıysa ve 2.50 milimlik tığ ile örerseniz kas katı küçücük bir şey ortaya çıkacak. Ama eliniz bolsa, gevşekse 2.50 milim tığ ile örebilirsiniz. Bunu baştan hatırlatmak istiyorum. Genelde tüm videolarda hatırlatıyorum ama bazı izleyicilerim başta çok uzun konuştuğumu düşünüp geriye sarıyorlar ve tam anlatmaya çalıştığım şeyi dinlemiyorlar. O yüzden bu videoyu baştan sona kadar önce izleyin. Daha sonra ipinize ve tığ numarasına karar verip örmeye devam edin. Ben 2.50 milimlik tığ ile ördüm ama gerçekten çok gevşek ördüm. Şimdi zaten yine göstereceğim aynı tığ ve aynı iple. Şöyle hemen arkalı önlü hızlıca gösteriyorum. Yine videoyu uzatmak istemiyorum ama gerekli bilgileri de vermek istiyorum. Şöyle tekrar şu püskülleri de tek tek taktım. Onu da birazdan göstereceğim. Ve hemen şimdi göstereceğim renk de mavi. Yine Alize'nin Angora Gold şal ipiyle göstereceğim arkadaşlar. Farklı bir renkte de nasıl duruyor beraber göreceğiz. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp ve bu videoyu beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz ve bu modelin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ipimi alıp geldim. Hemen şöyle şurada da bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar 19 ve katları şeklinde çalışıyoruz. Ve şöyle göstermek istiyorum. 19, 19, 19, 19 şeklinde. Ben 4 model yaptım. Sizler bunu istediğiniz kadar uzatabilir veya daha dar fular şeklinde de yapabilirsiniz. Ben şöyle 3 bölümde göstereceğim. 3 bölümde de zaten yeterli olacaktır. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi hemen kameramı yaklaştırıyorum. Evet. 19 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 2 kez daha 19 zincir çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 3 tane 19 zincir çektim 3 kez. Yani 3 tane model yapacağım. Sonda kenar trabzanlarımız için 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen önümdeki zincire batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi ben 3 tane 19
zincir çektim. Saya saya yine yapıyoruz ki eksik fazla olmasın. Birkaç sıra böyle sayarak devam edin. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son bir zincirim var. Ona da sık iğnemi yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Kenar trabzanımı yapmış oldum. Tığın başına bir kez doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne tepesine. Aynı sık iğne tepesine 5 tane ikili trabzan. 2. İlk çektiğim zinciri saymıyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi hemen yanındaki trabzana batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye batıyorum. İkili trabzan. Arada zincirim yok. Bir sık iğne atla, diğerine bat. İkili trabzan. Bu şekilde toplamda 8 tane trabzan yapacağım. Bir tane sık iğne atlayarak. Bu şekilde. Bakın buradaki trabzanı saymıyorum. Eğer buradakini de sayarsak 9 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve bir tane atlıyorum. 8, bir tane atlıyorum. 9. Şöyle kafanızı karıştırmadan tekrar anlatacağım. Burada bakın bir trabzan atlamadan hemen yanına battım. Diğer 8 tane trabzanı da bir tane sık iğne atlayarak yaptık. Eğer şununla beraber sayarsak toplamda, yani şu atlamadan yaptığımız trabzanı sayarsak toplamda 9 tane trabzanımız olması gerekiyor. Ve 9 trabzandan sonra yine zincir çekmeden önümdeki sık iğne tepesine 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, aynı sık iğne tepesine 5. Bu şekilde. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki sık iğne tepesine yine aynı sık iğne tepesine 5 tane. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Zikzağımız oluştu zaten. Hemen tığın başını doladım. Yanındaki trabzana batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi diğer 8 trabzanı bir tane sık iğne atlayarak yapıyorum. 2 olarak sayıyorum. 3, bir tane atladım. 4, bir tane atlıyorum. 5, bir tane atlıyorum. 6, bir tane atlıyorum. 7, bir tane atlıyorum. 8, bir tane atladım. 9. Tekrar sayalım. Yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 9 tane trabzanımı yaptım. Yine burada yan yana 2 tane trabzana 5'er tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen önümdekine 3, 4 ve 5. Hemen yanındaki
sık iğne tepesine battım. 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Tığın başını doladım. Hemen dibine atlamıyorum burada. Birinci trabzanımı yapıyorum. Aralarda zincir yok. Bir tane atlıyorum. İkinciyi yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Bir tane atladım. Dördüncü. Şöyle şurada atlamamışız. Kusura bakmayın. 2 3 4 5 bir tane atlıyorum. 6 bir tane atlıyorum. 7 bir tane atlıyorum. 8 ve bir tane atlıyorum. 9. Şöyle 9 tane trabzan yapmış olduk. Sonda 2 tane sık iğne tepesi kalıyor. Hemen önümdekine batıp 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5. Tığın başını doladım. En son sık iğneye batıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatarak bir ikili trabzan yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Şurada şaşırır mısınız diye biraz ürktüm. O yüzden şöyle üstüne basa basa anlatmak istedim. İlk trabzanı bir tane sık iğne atlamadan yapıyoruz. Diğerlerini hep birer tane sık iğne atlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sıra sonuna geldik. Burada bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Hemen dibinden başlayarak sık iğne yapıyorum. Tüm trabzan tepelerine tek tek batıyorum arkadaşlar. Burada hiç aralara zincir çekmedik. Burada tamamen hep trabzan tepesi var. Ve tüm trabzan tepelerine bu şekilde tek tek batarak sık iğne ile devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen burada 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve yine aynı işlemleri yapacağım. Tığın başını doladım. Hemen dibine değil, önümdeki trabzan tepesine 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Diğer trabzanlara bir tane sık iğne atlayarak yapıyorum. 2 oldu. Bir tane atladım. 3. Bir tane atladım. 4. Bir tane atladım. 5. Bir tane atladım. 6. Bir sık iğne atlıyorum. 7. Bir sık iğne atlıyorum. 8. Bir sık iğne atlıyorum. 9. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Sizinki de aynen bu şekilde olacak. Bakın tam burada, bakın şuradakinin 5.'nin sonuna şu 5 trabzanın da ilkine denk gelmesi gerekiyor. Hemen yanındakine batıyorum. 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Hemen diğerine geçiyorum. Diğer sık iğneye yine 5 tane ikili trabzan. 2 3
4 ve 5. Tekrar şöyle göstereceğim. Yine 5 tane önümdeki trabzana, sık iğne tepesine 5 tane yaptım. Yanındakine 5 tane yaptım. Hemen yanındaki trabzana battım. Bir tane. Burada atlamadım. Daha sonra bir tane sık iğne atlayıp ikinciye battım. Bir tane sık iğne battım. Atladım. İkinciye battım. Yine burada da aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Burayı çok uzatmak istemiyorum. İlk sırada ve şurada neler yaptıysak yine burada da aynı şekilde ilerliyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna gelmek üzereyim. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Son olarak kenar trabzanımı yapıyorum. Kenar trabzanımı uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Bir sıra model, bir sıra sık iğne, bir sıra model, bir sık iğne. Bu şekilde 4 sıra örüyoruz. Şimdi tekrar ben bir zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Ve yine tüm trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde tek tek yine sayarak yaparsanız kaç tane 19 ise 19 19 sonda fazladan 2 tane sık iğne olması gerekiyor. Sayarak yaparsanız eksik fazla trabzanınız olmayacaktır. Bu şekilde bakın tek tek hepsine batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip döneceğim. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim, sık iğne sırasını, ve geldik şöyle şu büyük trabzanlara. Gördüğünüz gibi 2 sıra büyük trabzan, şöyle 2 sıra, aslında 4 sıra da sık iğneleri saymıyorum ben. Daha sonra büyük modele geçiyoruz. Şimdi 4. sıramı bitirdim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığın başını 3 kez doluyorum. 2 3 hemen önümdeki bakın trabzanın tepesine batıyorum ve şöyle ilmeklerimi uzatarak elimi sıkmadan 1 2 3 4'lü bir trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek kapatarak. Araya zincir çekmedim. Şimdi araya zincir çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başını 3 kez doladım. Aynı yere battım. 2 2 2 2 ilmek kapattım ve 4'lü trabzan yaptım. 2 zincir, tığın başını 3 kez doladım. Aynı yere battım. 2 2 2 ve 2 kapatarak 4'lü trabzan. 2 zincir, 3 kez dola ve aynı yere batarak 4'lü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın, şu kenar trabzanımı saymıyorum. Toplamda 2 zincir aralara çekerek 4 tane şöyle hemen bakalım. Ben de şaşırabilirim çünkü evet 1 2 3 4, evet doğru. 4 tane 4'lü trabzan yaptık. Şimdi şuraya gelene kadar zincir çekmeyeceğim. Tığın başını 3 kez doladım. Hemen burada sık iğneleri sayıyorum. 1 2 3.'ye battım. 4'lü trabzan yaptım. Arada zincir yok. 3 kez doladım. 1 2 3. sık iğneye battım. 4'lü trabzanımı yaptım. Zincir yok. 3 kez doladım. 1 2 3.'ye battım. 4'lü trabzan. 3 kez doluyorum. 1 2 3.'ye battım ve 4'lü trabzan. Bu trabzanlarım 5 tane olacak. 3 kez doluyorum. 1 2 3.'ye battım. 4'lü trabzanımı yaptım. Şimdi şurayı saymıyorum. 1
2, 3, 4, 5 tane zincir çekmeden dörtlü trabzan yaptım. Burada bakın tam yine şuradaki ayrım yerine geldim. 3 kez doluyorum. 1, 2, 3.'ye battım ve buraya dörtlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 kez doladım, aynı yere battım. Yine buraya 4 tane aralara 2 zincir çekerek trabzan yapacağım. 2 tane zincir çekiyorum, 3 kez doluyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3 oldu. 2 zincir çekiyorum. Dördüncü dörtlü trabzanımı yaptım. Şöyle tekrar kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum. Bakın tam şu tepe kısmına 4 tane aralarına 2 zincir çekerek dörtlü trabzan. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burada zincir çekmiyorum. 3 kez doladım. Hemen yanındakine battım. Dörtlü trabzan. Sadece diğer 5'e geçerken zincir çekmiyorum. Şimdi diğer tarafta çekiyorum. Yani bundan sonra çekiyorum. 2 zincir. 3 kez doladım. Aynı yere battım. Dörtlü trabzan. 2 zincir. 3 kez doladım. Aynı yere battım. 2 zincir. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bakın. Ortası bu şekilde olacak. Bakın. Şöyle. Bakın. 1, 2, 3, 4. zincire kadar, trabzana kadar zincir çekerek yaptım. Diğer tarafa geçerken zincir çekmedim. Ve diğerlerinde 2'şer tane zincirim var. 1, 2, 3 kez doladım. Yine burada sayıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Yine burada 5 tane aralara zincir çekmeden ve 3. sık iğneye batarak dörtlü trabzan yapıyorum. 2 oldu. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 3, 3. trabzanım. 4.'yü yapıyorum. Yine 3. sık iğneye batarak. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Son olarak 5.'yi yapıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 3 kez doladım. Bakın yine tepe noktasına geldim. Şurada. 1, 2, 3.'ye dörtlü trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve yine 2 zincir çekerek toplamda 4 tane trabzanım olacak. İkinciyi yaptım. 2 zincir. 3. 2 zincir. 4. Evet. 4 tane. Şöyle bakarsak 4 tane dörtlü trabzan. Zincir çekmiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Hemen yanındaki trabzana. 1, 2, 3, 4. Bakın burada zincir çekmedim. Şimdi çekiyorum. 2. trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. 3. trabzan. 2 zincir ve 4. trabzan. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Yani burada kaç trabzan yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama şu ortadakine zincir çekmiyorum. Ve buradan yine devam ediyorum. Aynı şekilde zincir çekmiyorum. 3 kez doladım. 1, 2, 3. sık iğneye battım.
Dörtlü trabzan. Zincir çekmedim. 1, 2, üçüncüye dörtlü trabzan. Zincir çekmiyorum. 3 kez doluyorum. 1, 2, üçüncüye dörtlü trabzan. 1, 2, üçüncüye battım. Dörtlü trabzan kaç tane oldu? 4 oldu. Beşinciyi yapacağız. 1, 2, 3, 1, 2, üçüncüye battım. 5. trabzanımı yaptım. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere, kafa karışıklığı olmaması için. Şöyle ekran kaydı da alabilirsiniz, kafanız karışmaması için. Tığın başını doluyorum. 3 kez 1, 2, üçüncüye batıyorum ve buraya yine aralara 2 zincir çekerek 4 tane ikili trabzan dörtlü trabzan yapıyorum. Çok pardon. 2 oldu. 2 zincir. 3. trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. 3 kez doladım. Yine aynı yere batarak 4. trabzanımı yapıyorum. Şimdi kenar trabzanım için zincir çekmiyorum ve en son trabzan tepesine batarak şöyle ilmeğimi uzatarak yine dörtlü bir trabzan yapıyorum ama ilmeğimi uzatıyorum. Bakın. Bu şekilde son ve baş aynı şekilde olmuş oluyor. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi mavi ile bile muhteşem durdu. Şimdi bir üst sırada yine sık iğne ve şu modelleri yapıyoruz. Modeller dörtlü trabzan sırası ve yine 2 sıra model sık iğneleri saymazsak. Evet. Burada bir zincir çekip döndüm. Bakın şöyle yan yana 2 tane trabzanım var. Zincirim buna ait. O yüzden hemen önündekine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu 1-2 zincir çektiğim bölümlerin ortasına batıyorum. Bir sık iğne, bir trabzan tepesine, bir zincir boşluğuna, bir trabzan tepesine, bir zincir boşluğuna sık iğne yapıyorum. Burada bakın zincirimiz yok. Trabzan tepelerine tek tek batarak yine sık iğne yapıyorum. Şöyle açarak yapalım. Tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Sık iğne sıralarınızı birkaç sıra sayın arkadaşlar. Bakın zincir boşluğuna geldim. Bir sık iğne, trabzan tepesine bir, zincir boşluğuna bir. Bu şekilde devam ediyorum. Boşluklara bir. Bakın 2 tane yan yana, ikisine de birer tane batıp sık iğne yapıyorum. Zincir boşluklarına geldiğimde zincir boşluklarına da yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Modelimiz zaten gördüğünüz gibi çıktı. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Yine trabzan zincir boşlukları devam ediyorum. Evet, son 2 tane trabzan tepeme de tek tek batarak sondaki trabzanları uzatmayı unutmayın. Yanlarda kasma yaşamamak için. Bu şekilde ve yine ilk sıranın başına geldik. Yine bakın sık iğne sırasından sonra yine aynı şekilde devam edeceğim. 3 zincir modeli çeviriyorum. Hemen önümdeki trabzan tepesine 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Hemen yanındaki sık iğne tepesine battım. İkili trabzan. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. Arada zincir yok. Bir tane atladım. İkinciye battım. 3 oldu.
4, 5, birer tane sık iğne atlıyorum. 6, 7, 8, ve 9. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 9 tane trabzanım oldu. Ve nereye geldik? Bakın. Şöyle ortasında 2 zincir çekmediğim yere geldim. Bunlara modelimi yapacağım. Hemen yanındakine batıyorum. 1, aynı yere battım. 2, aynı yere battım. 3, 4, 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar şöyle göstereceğim. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde şurada neler yaptıysak burada da onu yapıyoruz. Şöyle 4 sıra yaptıktan sonra yine dörtlü trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu sıra diğer sıraların aynısı. Hemen yanına batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve bir bir atlayarak toplamda 9 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum. Sıra sonuna geldim. Son kenar trabzanımı unutmuyorum. Uzatarak yaptım. Ve bu şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar. Bu sıradan sonra biliyoruz zaten. Her bir sık iğneye tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Videoyu da çok uzatmaya gerek yok. Şu bölümde neler yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Hemen büyükte de göstermek istiyorum size. Şöyle isterseniz ekran kaydı alabilirsiniz. Evet, bu şekilde ilk sırada 5 sıra oluyor ama diğer sıralar burada zincir sırası olduğu için, ama diğer sıralar hep 4 sıra, dörtlü trabzan sırası. 4 sıra bu şekilde ilerliyor. İsterseniz ekran kaydı alabilirsiniz. Hemen şöyle kısaca yaptığım şu püskülleri göstermek istiyorum. Çok kolay ama inanılmaz çok hoş duruyor arkadaşlar. Hemen şöyle alıyorum. Aynı boyda kestiğimiz iplerden birer tane alıp şöyle tek tek şuradaki zincirlere, ilk çektiğimiz zincirlere şu şekilde içeriden geçiriyorum, eşitliyorum. Bakın şu şekilde eşitliyorum ve şöyle ikisini ilmeğin içinden geçirdim ve ilk püskülümü yapmış oldum şu şekilde. Tekrar göstereceğim. Bakın tek tek zincirlere batıyorum veya trabzan tepesi de diyebiliriz. Eşitledim. Şu iki ilmeği biraz yakınlaştırayım. Bakın içinden geçirdim. İkinci püskülüm hazır. Hemen üçüncüyü göstermek istiyorum. Bakın şöyle tek tek batıyorum. Bakın ilmeği içinden geçirdim. Şurayı eşitliyorum. Ve şuradaki iki ilmeği şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve tek tek bu işlemi aynı burada olduğu gibi yapıyorum. Çok da hoş görünüyor bence. Şöyle çok güzel bir yelek yapıp uçlarına da böyle püskül yapabilirsiniz. Muhteşem olur. Şöyle yarım yelekler, baharlık ve uçlarına da şu püsküller muhteşem durur diye düşünüyorum. Ben de aslında şöyle örerken düşündüm, yapabilirim ben de. Eğer sizler de isterseniz bundan çok güzel bir yelek yapabiliriz bence. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen bitişi de göstermek istiyorum. Bitiş de bu şekilde.
Yine şöyle 4 sıra yapıyorum ve buralara da püskül takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.